Hiç hayatında ya benim aslında çok daha büyük bir potansiyelim var deyip de böyle tamamen sudan bahanelerle olduğun yerde saydığın oldu mu? Kesinlikle. Yani bunu yapmayan yoktur herhalde. Değil mi ya? İçten içe diyorsun ki benim yapmam gereken çok daha büyük işler var. Hani kendimi gerçekleştirmem için aşmam gereken koca koca dağlar var. Ama sırf şu anki rahatın, o kurduğun küçük güvenli alan bozulmasın diye kendini kandırıyorsun. Hepimiz yapıyoruz bunu. Senin de muhakkak kendi kaftağına yola çıkmamak için ürettiğin, böyle arkasına zekice saklandığın o çok mantıklı bahanelerin vardır. Aynen öyle. Zaten bu durum, insan olmanın o tuhaf ve sürekli kendisiyle çelişen doğamızın en temel parçalarından biri aslında. Çoğu zaman o çok sevdiğimiz konfor alanımız, potansiyelimizin sessiz sedasız gömüldüğü bir mezara dönüşüyor. Hı hı. Ve işin en tehlikeli tarafı da o mezarı kendi ellerimizle kazıyor olmamız, değil mi? Hem de çok mantıklı gerekçelerle. Tam olarak öyle. Çok mantıklı ve çok haklı gerekçeler buluyoruz kendimize. İşte bugün bu derinlemesine analizimizde bizi tam da bu bahanelerimizle yüzleştirecek olağanüstü bir kaynağımız var. Hem de 12. yüzyıldan kalma bir kaynak bu. Feritüddin Attar'ın o meşhur eseri tasavvuf edebiyatının zirvelerinden Mantık-ı Tayr, yani Kuş Dili. Muazzam bir eserdir gerçekten. Evet. Amacımız burada oturup tozlu klasik bir şiirin özetini geçmek falan değil tabii ki. Bizim asıl derdimiz bu kuşların o destansı hikayesinin aslında bugün bizim kendi potansiyelimizden kaçmak için kurduğumuz tuzaklarla nasıl birebir aynı olduğunu görmek. Attar bunu o kadar muazzam deşifre etmiş ki insan okurken ya bu adam 800 yıl önceden benim bugünkü halimi nasıl bu kadar net görebilir demekten kendini alamıyor. Tarım burada kurduğu evrimin asıl büyüleyici tarafı da bu zaten bence. Yani bu hikaye sadece mistik bir masal veya uçan kuşların fantastik bir macerası falan değil. Kesinlikle değil. Karşımızda insan psikolojisinin o hepimizin tartışmasız ustası olduğu kendini kandırma sanatının kusursuz bir haritası var. Düşünsene modern psikolojinin savunma mekanizmaları veya ego gibi kavramları icat etmesinden yüzyıllar önce yapılmış bir harita bu. Vay canına, o zaman hikayenin o can alıcı başlangıç noktasına gidelim istersen. Harika olur, başlayalım. Şimdi, dünyadaki tüm kuşlar bir araya geliyor. Büyük bir isyanla, büyük bir coşkuyla diyorlar ki, neden bizim bir padişahımız yok? Evrendeki her şeyin bir düzeni var. Bizim de bir lidere, mutlak bir hakikate ulaşmamız lazım falan diyerek yola çıkmaya karar veriyorlar. Evet, müthiş bir motivasyon var ortada. Kaftağının ardındaki efsanevi kusursuz padişah Simurg'dan bahsediyor. Hedef muazzam, vizyon inanılmaz, bütün kuşlar gaza geliyor. Ama tabii iş eyleme geçmeye gelince işler değişiyor. Tam da o nokta. İş o ilk kanadı çırpmaya, o güvenli yuvalarını terk edip zorlu yola çıkmaya geldiğinde o coşkulu kalabalık bir anda buz kesiyor. Her kuş kendi meşrebince bir bahane üretmeye başlıyor. Yani hani hepimizin pazartesi sabahı diyete veya spora başlama kararı alıp salı günü bozması gibi bir şey bu. Aynen öyle. Çok insani bir tablo var karşımızda. Yani fikir olarak bir ideale ulaşmak, büyük bir aydınlanma yaşamak, en iyi versiyonumuz olmak hepimize çok çekici gelir. Tabii hepimiz o seminerlere gidiyoruz, kişisel gelişim kitapları okuyoruz falan. Evet, büyük kararlar alıyoruz. Ama eylem söz konusu olduğunda, işin içine ter ve gözyaşı girdiğinde ego hemen devreye giriyor. Atların tek tek sahneye çıkardığı o kuşların her biri aslında bizim içimizde barındırdığımız farklı zaafları temsil ediyor. Farklı kaçış mekanizmalarını anlatıyor. Ya o bahaneleri dinledikçe insan kendini bir yerden yakalıyor kesinlikle. Mesela Bülbül sahneye çıkıyor diyor ki ben Gül'e aşığım. O kadar aşığım ki onun için her gece feryat ediyorum. Benim bütün dünyam bu dikeniyle beni kanatan Gül. Benim Simurg'a falan takatim yok diyor. Çok dramatik değil mi? Sorma, sonra dudu kuşu yani papağan çıkıyor. Ben Abu Hayat yani ölümsüzlük suyu peşindeyim. Şu anki altın kafesimde mutluyum. Yaşayıp gideyim bana yeter diyor. Tavus kuşu ise çok daha enteresan bir yerden vuruyor. Onun bahanesi çok daha farklı. Evet. Diyor ki benim Simurg'la falan işim yok. Ben sadece bir zamanlar kovulduğum o yüce cennete geri dönmek, eski ihtişamıma kavuşmak istiyorum. Baykuş viranelerdeki definelerin peşinde olduğunu, keklik ise dağlardaki mücevherleri bırakamayacağını söylüyor. Hepsi kendince o kadar haklı ki aslında. Kesinlikle haklı görünüyorlar çünkü
Egonun en büyük silahı mantıktır. Ego sana asla "sen korkaksın, o yüzden yola çıkmıyorsun" demez. Çok doğru. Sana çok asil bahaneler sunar. Aynen öyle. Çok asil, çok pratik bahaneler üretir. Burada Hütüt'ün, yani o bilge kılavuzun bu kuşlara verdiği cevapları incelediğimizde altındaki felsefi derinlik inanılmazdır. Mesela bülbüle diyor ki, solup gidecek, baharda açıp kışın çürüyecek bir güzelliğe bağlanmak düpedüz ahmaklıktır. Çok sert bir cevap bu. Evet, gül sana önce gülümser ama sonra kışı getirir, seni feryatlar içinde bırakır diyor. Sonra papağana dönüyor, sadece hayatta kalmak, sırf nefes almak için asıl gayeden vazgeçiyorsun diyor. Sırf ölmemek, yaşamak demek değildir diye çıkışıyor. Vay be. Sırf ölmemek yaşamak demek değildir. Bu çok vurucu. Tavus kuşuna verdiği cevap daha da sarsıcı. Asıl okyanus, asıl mutlak bütünlük dururken sen sadece bir mekana, bir damlaya tamah ediyorsun diyor. Ve altın peşindeki baykuşa da altın dediğin sadece bir taştır, ölünce bir işe yaramayacak, o taşa aşık olmak putperestliğin ta kendisidir diyor. Ya şimdi şunu bir hayal etsene, bunu biraz açalım. Mesela baykuş karakterine bakıyorsun. Aslında bu baykuş her sabah nefret ederek uyandığı halde sırf maaşı iyi diye, sırf banka hesabında rakamlar birikiyor diye o beton plazalarda, o modern viranelerde ömrünü tüketen günümüz insanı değil mi? Harika bir benzetme, kesinlikle öyle. Hayallerini bir kenara bırakıp o altın kelepçelere razı olan kişi işte bu. Ya da bülbül. Hani bu bana o kadar tanıdık geliyor ki çevremden. Kendisine zarar veren, sürekli tüketen ama tutku dolu, draması bitmeyen o toksik ilişkilere saplanıp kalmış insan modeli bu. Neden o ilişkiden çıkmıyor peki? Çünkü o acı tanıdık. O feryat etme hali ona bir kimlik veriyor resmen. Çok doğru bir noktaya değindin. Psikolojide biz buna travma bağı deriz. İnsan egosu, bilinmezliğin getirdiği o büyük özgürlüktense, tanıdık olanın getirdiği acıyı tercih ediyor her zaman. İnanılmaz, gerçekten kendi acımıza aşık oluyoruz yani. Aynen öyle. Bülbülün güle aşkı aslında kendi acısına olan bağımlılığıdır. Simurg'a gitmek, o acıdan vazgeçmeyi, kendini yeniden tanımlamayı gerektirir ki bu da çok korkutucudur. Tavus kuşu için de aynısı geçerli aslında. O da hep geçmişte yaşıyor sanki. Kesinlikle. Tavus kuşu, sürekli geçmişteki başarılarıyla övünen, lisedeki parlak günlerine ya da eski şirketindeki ünvanına saplanıp kalmış, bugünü hiç yaşamayan insanları anlatıyor. Sadece geçmişteki o cennet nostaljisiyle yaşamı ıskalıyorlar. İnsan bu cevapları duyunca hakikaten bir durup yutkunuyor. Çünkü Hütüt'ün bu mazeretleri böyle paramparça etmesi aslında bizim de o çok sevdiğimiz, bizi koruduğunu sandığımız konfor alanlarımızla ne kadar acımasızca yüzleşmemiz gerektiğini gösteriyor. O sahte kimliklerimizin resmen yüzümüze çarpılması gibi bir şey bu. Uyanmak tam da bu yüzden acı vericidir zaten. Kendi yalanlarımızla, o kendi sahteliklerimizle yüzleşmeyi gerektirir. Evet. Attar burada çok net bir mesaj veriyor. Sizin o sığındığınız mantıklı gerekçeler, başarılarınız, acılarınız hepsi aslında potansiyelinize ulaşmanızı engelleyen birer hapishane. Ve işin kötüsü o hapishanenin kapısı kilitli falan değil. İçeriden biz tutuyoruz o kapıyı. Ya ben şu an dinleyenlere sormak istiyorum. Gerçekten sen hangi kuşsun? Kendi kaftağına gitmemek, asıl sınırlarını zorlamamak için hangi mücevherin, hangi toksik ilişkinin veya hangi geçmiş başarının arkasına saklanıyorsunuz şu an? Neyse ki bizim hikayedeki kuşlar o kadar da yüzsüz çıkmıyor tabii. Utanıyorlar sonunda. Aynen. Hütüt'ün bu tokat gibi yüzleşmelerinden sonra utanıyorlar ve o dehşet verici yola çıkmaya karar veriyorlar. Ama korkuları inanılmaz büyük. Tir tir titriyorlar resmen. Çok doğal bir korku bu. Diyorlar ki biz bir hiçiz. Aramızda küçücük zayıf kuşlar var. Simurg ise eşsiz, mutlak bir aydınlık. Biz bu cılız kanatlarımızla o güneşe nasıl varacağız? İşte tam burada Hütüt bütün algıları alt üst eden bir detay veriyor. O meşhur tüy hikayesi. Evet, Simurg'un bir gece Çin'e düşen bir tüyünden bahsediyor. Dünyadaki tüm güzelliklerin, tüm renklerin sadece o tek bir tüyün yansıması olduğunu söylüyor. Ve asıl can alıcı kısım şu, bütün kuşların aslında Simurg'un birer gölgesi olduğunu anlatıyor. Eğer o yola çıkıp kalplerini bir ayna gibi temizlerlerse, o aynanın içinde bizzat Simurg'un kendisini göreceklerini söylüyor.
İşte tasavvuf felsefesinin ve o mistik psikolojinin tam kalbine indik şu anda. Arayış hiçbir zaman dışarıda fiziksel dünyada aşılacak bir hedef değildir. Arayış tamamen ve mutlak surette içeridedir. Yani Simurg bir dağın zirvesinde oturmuyor mu? Hayır, Simurg, coğrafi olarak uça uça gidilecek bir varlık değil, egonun pasından, kibirden ve korkulardan tamamen arındırılmış saf bilinçte, o temiz kalptedir. Hüthüt'ün onlara verdiği İskender örneği çok manidardır mesela. Nasıldı o hikaye? İskender kendi elçisi kılığına girip başka bir ülkeye gidiyor ama kimse onun İskender olduğunu anlamıyor. Neden? Çünkü bakmasını bilmiyorlar. Asıl mesele Simurg'un nerede olduğu değil. Senin o gerçeği görecek göze, o kirden pastan temizlenmiş içsel aynaya sahip olup olmadığındır. Her şey zaten o aynanın içindedir. Ama bir saniye. Burada mantıksal olarak devasa bir çelişki yok mu? Benim kafamı karıştığı yer tam olarak burası. Nedir o? Ya madem Simurg zaten bizim içimizde, madem biz zaten o tüyün bir parçasıysak ve hakikat kendi kalbimizde, o zaman neden Çin'den, Kaf Dağı'ndan bahsediyoruz, neden bu kuşlar 7 tane ölümcül vadiyi aşmak, aç kalmak, yok olmak zorunda, neden oturduğumuz yerde, böyle evimizin konforunda, bağdaş kurup derin nefesler alarak bu aydınlanmayı yaşamıyoruz? Çok haklı bir itiraz. Değil mi ama? Madem her şey içeride, bu kadar korkunç bir dış yolculuğa ne gerek var? Bu çile tamamen gereksiz olmuyor mu? Bu gerçekten harika bir soru. Ve tam da modern spiritüel anlayışla kadim bilgeliğin ayrıştığı nokta burası işte. Sen diyorsun ki olduğum yerde aydınlanayım. Aynen. Ne gerek var dağ tepe aşmaya? Sorun şu ki sen olduğun yerde aydınlandığını sandığında bunu yapan yine senin egon oluyor. Sadece üzerine bu sefer ben spiritüel ve aydınlanmış biriyim maskesi takıyor. Vay, yeni bir maske takıyor sadece. Kesinlikle. Bu yolculuk, o vadiler, o korkunç engeller fiziksel mesafeleri aşmak için falan değil. O kibri, aidiyetleri, ben yapıyorum diyen o ilkel nefsi parçalamak için var. Ego o kadar zeki ve yapışkan bir mekanizmadır ki rahat koltuğunda otururken ondan kurtulamazsın. Yani o aynanın tozu öyle bir üflemeyle gitmiyor. Asla. O pasın açlıkla, hiçlikle, çaresizlikle resmen kanatarak kazınması gerekir. Ego ölmeden o ayna asla gerçeği yansıtmaz. Ve inan bana, insanın kendi içindeki o karanlıkla yüzleşip aynayı silmesi, dünyayı yürüyerek dolaşmaktan çok daha zor bir yolculuktur. İnsan kendi sahte benliğini öldürmek istemez çünkü. Vay canına. Demek olduğum yerde aydınlanayım fikri de egonun çok zekice bir tuzağı. Kesinlikle öyle. Aynayı silmek dünyayı aşmaktan zordur dedin. İşte bu egonun ölümü meselesi. Bu aynanın nasıl paramparça edilip sıfırlanacağı konusu hikayedeki en sarsıcı, en şok edici bölümde karşımıza çıkıyor bence. Şeyh Sa'nın hikayesi. Evet, Şeyh Sana'nın o inanılmaz hikayesi. Şeyh Sa'nan bölümü bence dünya edebiyatının ve din psikolojisinin zirve noktalarından biridir. Az önce konuştuğumuz o egonun kendini kusursuz ve kutsal sanmanın nasıl büyük bir zehir olduğunu bu hikayede bütün çıplaklığıyla görüyoruz. İnsan dinlerken tüyleri ürperiyor resmen. Şunu bir canlandıralım gözümüzde. Şeyh Sanan sıradan bir hacı hoca değil. 50 yıl boyunca aralıksız ibadet etmiş, etrafında 400 tane müridi olan, Kabe'nin en saygın, en ulu alimi. O kadar büyük bir otorite ki herkes onun ağzının içine bakıyor. Zirvede bir adam yani. Kesinlikle. Fakat bu kusursuz, pırıl pırıl rüyasında sürekli kendini Hristiyan diyarında bir puta secde ederken görüyor. 1, 2, 3 rüyalar bitmiyor. Sonunda benim bu sırrı çözmem lazım diyerek yola çıkıyor. Ve orada bir pencereden bakan Hristiyan bir kıza öyle bir aşık oluyor ki adamın o 50 yıllık devasa inanç sistemi saniyeler içinde yerle bir oluyor. Aşk her şeyi yıkıyor orada. Kız onu reddediyor tabii, aşağılıyor. Aşkını kanıtlaması için ona akıl almaz şartlar koşuyor. Koskoca Şeyh Sanan şarap içmeyi, Kur'an'ı ateşe atmayı, boynuna Hristiyan zünnarı bağlamayı kabul ediyor.
Ve işin en dibe vurduğu kısmı ne biliyor musun? Domuz çobanlığı meselesi. Evet, kız diyor ki gideceksin ve 1 yıl boyunca benim domuzlarımı güdeceksin. Ve Kabe'nin en ulu alimi eline sopayı alıp çamurun içinde domuz çobanı oluyor. Müritleri dehşet içinde onu terk edip kaçıyorlar. İnanılmaz bir tezat, muazzam bir çöküş değil mi? Tüm o itibar, bir ömür boyu ilmek ilmek inşa edilmiş o kutsallık zırhı paramparça olup çamura karışıyor. Kesinlikle. Peki Atter neden bu kadar provokatif bir hikaye anlatıyor sence? Çünkü buradaki aşk sadece bir kadına duyulan romantik bir tutku falan değil. Bu aşk, aklın, mantığın ve en önemlisi o en derindeki sinsi kibrin balyozla yerle yeksan edilmesidir. Şeyh Sana'nın en büyük problemi neydi biliyor musun? Neydi? O 50 yıllık ibadetiyle içten içe gururlanıyordu. Kendi kutsallığını, kendi temizliğini bir put haline getirmişti resmen. Görünürde Allah'a tapıyordu ama aslında kendi mükemmelliğine tapıyordu. Vay be, ibadetini put yapmış yani adam. Aynen öyle. Gerçek yola girmek, toplumdaki itibarından, ünvanlarından ve hatta ben en doğruyu biliyorum dediğin o kemikleşmiş doğrularından bile soyunmayı, o çamurun içine girmeyi gerektirir. Domuz gütmek tesadüf değildir orada. İslam kültüründe en kirli olan şeye hizmet ederek kendi içindeki o kibirli ve sahte kutsal benliği öldürmesini sembolize eder. Bunu bugünün dünyasına uyarladığımızda tablo o kadar netleşiyor ki, düşünsene günümüzde milyonlarca takipçisi olan, herkesin sözünü kanun saydığı, kusursuz bir kişisel gelişim gurusunun veya milyar dolarlık bir CEO'nun bir gün çıkıp her şeyi elinin tersiyle itmesi gibi bir şey bu. Tam olarak o. Toplumun gözünde tamamen delirmesi, itibarını yerle bir edip çöllere düşmesi demek bu. Şeyh Sanan aslında toplum nezdindeki o şişirilmiş kimliğini kaybederek kendi mutlak özgürlüğünü satın alıyor. En dibe düşmeden o kontrolcü egoyu kıramıyor. Çok doğru bir benzetme. O sahte kimlikler bizim deli gömleklerimizdir aslında. En dibe vurmadan, o gömleği yırtıp atmadan tekrar gerçek manada yükselemezsin. Zaten hikayenin dönüşüm kısmı da tam olarak bu dipten çıkışı, bu yeniden doğuşu anlatıyor. Nasıl kurtuluyordu oradan? Şeyhin sadık dervişleri onu yargılamak yerine Kabe'ye dönüp 40 gün 40 gece samimiyetle ağlayarak dua ediyorlar. Ve nihayetinde Hz. Muhammed rüyada şefaat ediyor, uyanıyor. Üstündeki o karanlık kalkıyor. Kendine geliyor yani. Evet, boynundaki zünnarı atıp yola çıkıyor. Ama dikkat et, o 50 yıllık ibadetiyle övünen kibirli adam olarak değil, hiçliğini, zayıflığını kavramış, yanmış ve kül olmuş yepyeni bir insan olarak dönüyor. Bu çok kritik bir detay gerçekten. İşin dramatik yanı şu, bu uyanıştan sonra kız da bir rüya görüyor, kendi kibrini anlıyor ve şeyhin peşinden o çöle düşüyor. Yetişiyor ona, Müslüman oluyor ve orada can veriyor. İkisi de kurtuluyor aslında kendi kibirlerinden. Aynen öyle. İki tarafta kendi sahte kimliklerinden kurtulup öze dönüyor. Bu bize diyor ki, bu yolda en büyük düşüşler, günahlar bile eğer kibiri kırıyorsa, en görkemli yeniden doğuşların tohumudur. Tamam, hikaye muazzam ama Şeyh Sana'nın bu korkunç sınavını duyan diğer kuşlar tabii haklı olarak dehşete düşüyorlar. Düşünsene, diyorlar ki biz günahkar zayıf kuşlarız. Kabe'nin ulu şeyhi bile bu yolda domuz çobanlığına kadar düştüyse biz oraya nasıl varacağız? Bizim hiç şansımız yok diyorlar. Umutsuzluğa kapılıyorlar haklı olarak. Kesinlikle. İşte tam bu noktada Hütüt'ün liderliği devreye giriyor. Onlara biraz nefes aldıracak, işin o katı kurallarla değil, bambaşka bir sırla işlediğini anlatan merhamet ve lütuf hikayeleri anlatıyor. O kısımdaki iki hikaye beni benden aldı. Hangileri onlar? Birincisi şu, nehir kenarında balık tutmaya çalışan, derme çatma ağları olan fakir bir çocuğun yanına koskoca Sultan Mahmud gidip oturuyor. Padişahın o şansıyla çocuğun ağı yüzlerce balıkla dolup taşıyor. Ve padişah ertesi gün o sıradan çocuğu sarayına alıp kendine ortak yapıyor, tahtına oturtuyor. Muazzam bir lütuf örneği. İkinci hikaye daha da vurucu. Kilisede yıllarca bir puta tapan bir adam, bir anlık büyük bir çaresizlikle, çok içtenlikle ağlayıp yaratıcıdan yardım istiyor. Ve Tanrı'dan anında "Buyur kulum, ne istiyorsun?" diye cevap alıyor. Cebrail bile şok oluyor buna. Nasıl yani, bu adam yıllarca puta taptı diyor. Evet, meleklerin bile aklı almıyor bu durumu.
Evrensel merhametin veya ilahi lütfun çalışma prensibi o meleklerin bile mantıksal sistemini çökertiyor. Orada sistemin cevabı şudur o: yolunu şaşırmış, ismini yanlış biliyor olabilir ama içindeki o feryat tamamen bana ait. O kadar samimi ki ben onu yalnız bırakamam. İyi de hani burada çok temel, çok insani bir itirazım var benim. İnsanın adalet duygusunu sarsan bir şey bu. Nasıl yani? Ya Şeyh Sanan 50 yıl dizlerini çürütüyor, ibadet ediyor, sonra gidip domuz güdüyor, sınavlardan sınavlara giriyor. Diğer yanda Sultan Mahmut öylesine ağ atan sıradan bir çocuğa bütün dünyaları veriyor. Veya adam hayatı boyunca puta tapıyor, bir damla gözyaşıyla en yüce cevabı alıyor. Bu sence de biraz haksızlık değil mi? Çok klasik bir isyan bu. Kuralların, yıllarca verilen emeğin, liyakatin hiçbir önemi yok mu yani? Sistem böyle mi işliyor? Bak işte bu itiraz tam da kendi egomuzun ve mantığımızın sınırlarına çarptığımız yerdir. Mantığımız bize der ki ne kadar çok çalışırsan, ne kadar kurala uyarsan o kadar ödül alırsın. Ama bu hikayeler bize şunu söylüyor: ilahi lütuf veya evrensel aydınlanma bir matematik denklemi değildir. Bir ticaret değil yani bu. Aynen öyle. Tanrı ile veya evrenle bir ticari işlem yapamazsın. Yani ben günde şu kadar meditasyon yapayım, bütün ritüelleri yerine getireyim, karşılığında da aydınlanma alayım dersen bu tamamen egonun ticaretidir. Sadece ruhani bir tüccar olursun. Çok sert ama çok doğru. Ruhani tüccarlık yapıyoruz çoğu zaman. Kesinlikle. Aydınlanma yolunda ihtiyacımız olan tek geçer akçe, kendi acizliğinin, kendi hiçliğinin mutlak kabulü ve samimiyettir. O çocuğun ağı kendi yeteneğiyle dolmadı, padişahın bereketiyle doldu. Anladım. Kendi hiçliğinin farkında olmak, gözyaşıyla ben yapamıyorum, muhtacım demek, kibirle ben çok ibadet ettim, ben hak ediyorum diyerek yapılan 1000 yıllık ritüelden çok daha güçlüdür. Puta tapan adam teknik olarak yanlıştaydı, evet. Ama o son anındaki bakışı tamamen filtresiz ve samimili. İçinde zerre kadar kibir yoktu. Çırılçıplak bir teslimiyetti o. Şahane bir özek oldu bu gerçekten. Yani bu devasal yolculuk kusursuz olmakla, hiç hata yapmamakla veya kuralları bir makine gibi hatasız uygulayan bir robot olmakla ilgili değil. Hatta bazen o kusursuzluk isteği bizi yoldan çıkaran en büyük putumuz oluyor. Aynen öyle. En tehlikeli put kusursuzluktur. Yolculuk tamamen kusurlarını, günahlarını kabul edip düştüğün çamurun içinden bile o yolda yürümekten vazgeçmemekle, sadece çıplak bir samimiyetle ilgili. Kesinlikle öyle. Hüthüt'ün o titreyen kuşlara verdiği nihai cesaret de budur zaten. O mutlak lütuf kendini kusursuz sananlara gelmez. Eksiğiyle gediğiyle, çamuruyla, yarasıyla o yola baş koyanlara, kalbini tüm samimiyetiyle açanlara gelir. Yeter ki kanat çırpmaktan vazgeçme. Ne kadar sarsıcı ve ne kadar derin bir mesaj. O zaman bu muazzam analizi yavaş yavaş toparlarsak, atların bize 12. yüzyıldan uzattığı bu harita, o içine saklandığımız bahanelerle dolu güvenli kafeslerden derhal çıkmamız gerektiğini haykırıyor yüzümüze. En büyük düşmanımızın dağların arkasındaki canavarlar değil, kendi içimizde büyüttüğümüz egomuz olduğunu anlıyoruz. Aynen öyle. Kendi kendimizin en büyük engeliyiz. Ve nihayetinde yıllarca aradığımız, bulmak için dünyaları yakmayı göze aldığımız o efsanevi Simurg'un dışarıda bir tahtta değil, ancak ve ancak kibrinden arınmış, paramparça olmuş ama temizlenmiş kendi kalbimizde yansıyan kendi gerçeğimiz olduğunu hatırlatıyor bize. Ve dinleyen herkesin şunun farkında olması çok önemli. O içsel aynayı temizlemek, o yapıştığımız sahte kimliklerden soyunmak, inanılmaz bir bedel, muazzam bir cesaret gerektirir. Ölmeden önce ölmektir bu aslında. Evet, ölmeden önce ölmek. Şimdi bu derinlemesine incelememizin sonuna gelirken seni kendi hayatınla baş başa bırakmadan önce kendine şu zor soruyu sormanı istiyorum. Hayatında her şeyin altüst olmasından, tıpkı Şeyh Sannan gibi o sarsılmaz sandığın itibarını, haklılıklarını veya sımsıkı sarıldığın o günlük alışkanlıklarını kaybetmekten o kadar çok korkuyorsun ki belki de sırf o konfor alanın bozulmasın diye içindeki o muazzam Simurg'u asla tanıyamadan bu dünyadan göçüp gideceksin. Seni o asıl büyük yola çıkmaktan alıkoyan şey gerçekten sahip olduğun şeyler değil de sahip olduğum sanıyorum dediğin o büyük yanılgı olabilir mi?
Kendi aynandaki o pası kanatarak kazımaya, kendinle çırılçıplak yüzleşmeye cesaretin var mı? Yoksa o baykuş gibi hayatın sonuna kadar o karanlık, anlamsız yıkıntının ortasında oturup sana hiçbir faydası dokunmayacak olan altınları beklemeye devam mı edeceksin? Seçim tamamen senin. Hoşça kal.